Merhabalar sevgili dostlar. 13 Aralık'a geldik. Ayın ortasındayız. Günlük astroloji yorumumuzda bugün güzel haberlerim var sizlere. Bugün Ay ve Güneş'in aralarında yaptıkları olumlu açının güzel enerjisini hissedeceğiz. Biliyorsunuz dolunay yaşadık ve şu an ayın fazı artık yavaş yavaş kapanmaya doğru gidiyor. Tabii ki sonuçlanmalar demek bunlar. Yani gündemde olan konuları toparlayacağız. Herhangi bir konuda bir yere varmak isteyeceğiz ve bununla ilgili de önemli konular gelişecektir. Ve burada eğer bir plan, program varsa mesela bu saate denk getirin lütfen. Önemli konular için toplantı, iş bağlantısı, görüşmeler, finansal yapılar, mesela para piyasalarıyla ilgileniyorsunuz diyelim ki. İşte 17.51, 18.51 arasında Ay ve Güneş'in birbirlerine yaptıkları bu olumlu açı tabii ki bizim için daha verimli sonuçlar ortaya koyabilir. Evet, dolunay biraz yordu, sağlık sorunları birçoğumuza getirdi tabii ki. Genellikle bağışıklık sistemini, işte biraz mikrobik olayları, sağlıkla ilgili biraz daha bulaşıcı hastalıkları diyelim, daha kontrolsüz hale getirdi. Çünkü Neptün etkisi de var bu arada. Dolayısıyla bizi yordu. Şimdi ne yaptı? Bugün bunun altını destekleyecek bir açı daha var. 16-17 arasında mesela Ay Satürn karşıtlığı var arkadaşlar. Bu da bizim için mesela gündemimizde planlarımız var ama engellerle karşılaştık. Neden? İşte sağlık sorunu yaşadık. Veya ailevi konularda gideremediğimiz sorunlar vardı. Ya da çalışanlar için bunu söylemeliyim mesela. Bazı iletişim problemleri yaşadılar. İşte bağ kuramadık, yanlış anlaşıldık veya bazı karamsarlıklara düştük. İşte burada bir durma noktası. Mesela bugün olacak bu. Olabilir, daha doğrusu öyle diyelim. Herkes için geçerli olmayabilir çünkü. Satürn bir durdurur, Ay'la karşı karşıya geçirirken bir aslında vazla geçirebilir. Mesela hedeflerimize gittiğimiz yolda, bu önemli konularda olabilir bu arada, bir durabilir, yeniden bir gözden geçirmek isteyebiliriz. Bu tabii ki biraz durdururken karamsarlık da getirecektir. Kafa karışıklığı da getirecek. Çünkü Neptün hala etkili. Unutmayalım, çok ciddi hayatımızda kararlar vermemiz gerekiyor. Yani ben burada hep ciddi derken şunu kastediyorum, artık onu biraz açmak istiyorum size. Mesela bir planınız var. Kısa vadeli, işte 3 aylık diyelim. Çok kısa olmasa da işte giriş, gelişme, sonuç. Girişçiniz, gelişmeleri takip ederken karman çorman oldunuz. Yani dağıldınız. Hedefe gidemiyorsun çünkü hep engelle karşılaşıyorsun. Bu engeller nereden geliyor genellikle biliyor musunuz? Aslında hedeflerimize ya da kararlarımıza kendimiz de çok sadık kalamadık. Çünkü Mars retro bizi zayıflatıyor, engel çıkartıyor. Bir konsantrasyon zorluğu getiriyor. Dolayısıyla da burada bizim için kafa karışıklığı daha da bir artıyor. İşte bugün bunlarla ilgili daha net olabiliriz. Çünkü ayın Mars'ta da gece saatlerinde güzel bir enerjisi var. Daha rahat düşünebiliriz. Fakat tabii burada biraz daha zorlarken bizi yakın çevremizi de etkileyecek sonuçlar olabilir. Onları biraz göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat daha kararlı olacağımızı söyleyebilirim. En azından ön plana çıkmak için daha hırslı olabiliriz. Çünkü Ay Aslan burcunda kendimizi göstermek, yeteneklerimizi ya da işte planlarımızı ortaya koymak için bence ideal. Güne baktığımızda, genel olarak güne baktığımızda ani gelişecek bazı durumlar da bizi karar değişikliklerine götürebilir. Sabah saatlerinde 05.06, 07'ye kadar da etkili Ay Uranüs karesi var. Hızlı gelişmeler, sürpriz gelişmeler olma olasılığı gelebilir arkadaşlar. İlişkiler, özellikle finansal konulardaki ortaklı anlaşmalara bağlı ilişkiler. Bu anlamdaki fikir ve düşünceleri yine ortaya koyacağımız bir gün olma ihtimali var. Birazdan saatleri vereceğim. Önemli konular için bence bugün yine değerlendirmeniz gereken saatler aslında olacaktır. Olmayacak değil. Her ne kadar gün biraz bizi durdurabilme olasılığı olsa da sonuç olarak iyi noktalara ya da böyle bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz ya, hep olumlu gitmesini istiyoruz ama işte ters yatırıyor bizi, ters köşe yapıyor. Güneş ve ayın olumlu etkisi sayesinde hayatımızda bazı şeyleri daha net kavrayabilir, daha net görebiliriz. Daha kolaylaştırabiliriz açıkçası işlerimizi. Tabii burada aşk hayatı da önemli. Flörtler, eğlence biraz daha ön plana çıkacaktır. Bugünün genel ortalamasında aslında gönül bağımız, duygusal ilişkilerimiz, flörtler, aşk hikayeleri, çocuklar, onlarla olan ilişkilerimiz, bağlarımızın da yine önemli ölçüde
ortaya çıkacağı bir enerji aktif olacak sevgili dostlarım. Şimdi bugünün güzel saatlerini size vereceğim arkadaşlar. Umarım hepimize iyi gelir o saatler. 9.37-10.26 arasında önemli konularda planlar yapabilirsiniz. Notlar alabilirsiniz. Önemli, güzel, sizi sevindirecek gelişmeler de gelişebilir. 15-16-16.04 arası da yine olumlu bir saat. Sevgimizi paylaşabiliriz. Önemli konularda fikir alabiliriz. Sevdiğimiz insanlarla bağ kurmak için, aslında niyet ve dilekler içinde, özellikle işle ilgili projeler veya bir hayatımızda önemli sağlık sorunuyla ilgili mesela olabilir veya yakın sevdiğimiz insanlar için de bunu yapabiliriz. 22-28-23-39 arasında günümüzün önemli bir zaman dilimi, keyifli bir akşam, keyifli dakikalar geçirebiliriz. Bizim için gelişecek konular uzun vadede daha böyle bir ışık tutabilir. Önümüzü hani bir an bazen bir pencere açılır ya, hayal kurarsınız ve daha net görürsünüz bazı şeyleri. İşte öyle düşünebilirsiniz. Sevgili dostlar, güzel bir akşam olacağını söyleyebilirim. Evet, günün geneline yayılacak güzel, aslında ateş elementinin yüksek olduğu bir enerji olacağı için tabii ki girişken, hırslı, heyecanlı ilerleyebiliriz. Başlangıçlar yapmak için de gayet güzel. Özellikle o güneş ve ayın birbirlerine yaptığı açı sırasında 17-51, 18-51 arası gerçekten daha da olumlu sonuçlar getirebilir. Evet, bugün plan yapacaksanız özellikle akşam saatlerini gayet güzel olacak. Sevgili dostlarım, güzel bir gün, verimli bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize inşallah geçmiş olsun, gelecek bizim için çok güzel parlasın. Sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Yayını beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın sevgili dostlarım. Bunların hepsi ücretsiz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.